Herkese merhaba. Bugün size glokom hastalığından bahsetmek istiyorum. Glokom hepimiz açısından göz tansiyonu yüksekliği şeklinde bir tanım olarak bilinir. Ama aslında glokomun tanımı tamamıyla optik sinirin ilerleyici hasarıdır aslında. Yani bu ne demek? Göz tansiyonumuz normal olsa dahi aslında hasara devam eder ve ilerleyici bir hasar tespit edebiliriz. Bu nedenle glokom eşittir sinsi bir hastalıktır. Bu nasıl yakalıyoruz? Hastalarda göz tansiyonunu aslında en zor yakaladığımız hastalıklardan biridir. Normalde hasta polikliniğe geldiğinde ya da rutin muayenesi sırasında biz zaten tüm hastaların göz tansiyonlarını ölçüyoruz. Mesela hastada 20-21 gibi bir tansiyon bulduk. Evet, bu bize alarme ediyor ama asıl önemli olan, yani burada muayenemizin can alıcı noktası retina muayenesinden geçiyor yine. Hastalarımızın göz dibine baktığımızda optik sinirleri, yani göz sinirlerinde şüpheli bazı bulgular görürsek eğer, o zaman şüphemiz artıp daha ileri bir tetkike yönlendiriyoruz. Peki neler yapıyoruz hastalara? Yine optik koherans tomografi, bizim sarı nokta hastalığında da kullandığımız cihazla birlikte optik sinir katmanlarına bakıp buradaki sinir liflerinin tamamıyla kalınlıklarını, gerçekten sağlıklı kalınlık ve inceliklerine, liflerin oranlarına bakarak hastada çok erken başlayan bir glokomu da teşhis edebiliyoruz. Peki glokom hangi yaş grubunda ortaya çıkar? Hani 12 yaşındaki ya da 6 yaşındaki bir çocukta glokom olur mu? Bu da gerçekten güzel bir soru. Aslında bebeklerde bile glokom görebiliyoruz. Neden görebiliyoruz? Doğumsal olarak anne karnında başlayan bazı hastalıklarda göz tansiyonu oluşabiliyor bebekte. Bunlara konjenital glokom deniliyor ve aslında bebeğin ilk göz muayenesinde bu tespit edilebiliyor. Mesela bir gözü bir gözünden daha büyük olabiliyor. Çünkü bebeklerde göz tansiyonu yükseldiği zaman göz daha elastik dokuda olduğu için, elastik yapıda büyümeye eğilimli oluyor. Ama büyük erişkin insanlarda böyle bir şey yok. Çünkü gözümüz artık o yapısına kavuşmuştur. Daha fazla büyümez. Belli bir yaşa kadar göz bebeğimiz büyür. Bu yüzden de içte bir basınç oluşarak göz sinirimize bası yapmaya başlar. İşte bu noktada hasar başlıyor. Ve neden çok önemli glokom? Vücudumuzda tek çoğalmayan, kendini yenileyemeyen tek hücremiz aslında sinir hücrelerimizdir. Glokom da bizim sinirlerimizi, yani sinir hücrelerimizin hasarıdır. Bu yüzden geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Biz peki doktor hanım, bu konuda bizim risklerimiz var mı? Bu da çok güzel bir soru. Hangi hastalar risklidir? Daha çok ailesinde, annesinde, babasında olabilir, dedesinde, büyüklerinde bir göz tansiyonu teşhisi varsa, bir şeker hastalığı varsa, yüksek hipermetropisi varsa, yüksek miyopisi, yine miyop hastalarda çok sık görüyoruz ve düzenli ilaç kullanımı varsa hastada, çünkü bazı ilaçlar da göz tansiyonunu yükseltebiliyor ve bunu aslında diğer branşlardaki hekim arkadaşlar hastayı belki de uyarıda bulunabiliyor. Ve bu hastalarda göz tansiyonu riski vardır. Bunu bizim bilmemiz ve düzenli olarak göz muayenesine gitmemiz çok önemlidir. Çünkü biz bu sinsi hastalığı rutin göz muayenemizde yakalayabiliyoruz. O yüzden göz muayenenizi lütfen, her yıl yaptıracağınız göz muayenenizi ihmal etmeyin.